Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. Uçuş modlarını anlattığım serinin bu videosunda Circle modu, yani bir nokta etrafında drone'un düzgün bir şekilde daire çizdiği modu anlatmaya çalışacağım. Bu modu tıpkı diğer videolardaki gibi önce kısa bir pratik bilgi, ardından ayarları ve en sonunda uçuş örneği olacak şekilde hazırlamayı düşünüyorum. Videoya başlamadan önce kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bence Circle mod RD pilot kartlarının en kullanışsız modu. Bunun birçok sebebi olmakla birlikte bence en büyük etken Circle Radius. Videonun ilerleyen kısımlarında bundan da detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Parametresini uçuş anında değiştiremiyor olmamız. Bununla ilgili ileride bir güncelleme ya da bir değişiklik çıkarsa veya ben buna bir çözüm bulabilirsem yeni bir video ile tekrar paylaşmaya çalışacağım. Bu videoda ise şu andaki haliyle Circle modu anlatmaya çalışacağım. Uçuş modlarının daha önceki videolarında olduğu gibi bu videoda da öncelikli olarak uçuşu teorik olarak açıklayacağım. Hemen ardından da uçuş örneğini paylaşmaya çalışacağım. Şimdi ilk olarak drone'u havada uçarken ön kısmı bu şekilde olacak şekilde konumlandıralım. Sonrasında kumandadan drone'u Circle moduna aldığımızda uçuş kartı kendisinin tam önünde olacak bir nokta belirliyor. Bu noktanın uçuş kartına olan uzaklığını Circle Radius parametresi ile parametreler seçeneğinden biz ayarlıyoruz. Hemen ardından bu noktanın merkezi olduğu ve uçuş kartının üzerinden geçen bir daire oluşturuyor. Sonrasında ise kamerası daima ortadaki merkez noktaya bakacak şekilde bu dairenin etrafında tur atmaya başlıyor. Circle modu sonlandırana kadar da hiç durmadan bu tura devam ediyor. Burada bir diğer konu, az önceki hızda daire çizebileceği gibi şu anda ekranda gördüğünüz hızda da daire çizebilir. Bunu belirlememizi sağlayan, yani 1 saniye içerisinde drone'un kaç derecelik yol alacağını belirlememizi sağlayan parametre de Circle Rate parametresi. Yalnız burada Circle Rate parametresinin bir üst sınırı olması gerekiyor. Bunu da daha önce otomadda anlattığım Waypoint Navigation Aksel değeri ile belirliyoruz. Circle Rate'i ne kadar büyük ayarlarsak ayarlayalım, hızlanma derecesi Waypoint Navigation Aksel'deki değerinin üzerine çıkamayacaktır. Şimdi bunun dışında son bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Circle Rate'i 90 derece olarak ayarladığımızı varsayalım. Yani drone 1 saniye içerisinde 90 derecelik bir yol alacak. Ve bunu iki farklı örnek üzerinde göstereceğim. Birincinin örneğinde Circle Radius 1000 santim yani 10 metre. İkincinin örneğinde Circle Radius'u 100 santim yani 1 metre olsun. Yaklaşık olarak bu şekilde bir daire olduğunu varsayalım. Birinci durumda drone'un alacağı yol şu anda ekranda gördüğünüz kadarken ikinci durumda ise sadece bu kadar kısa bir yolu kat edecek. Yani burada anlatmak istediğim konu Circle Radius değerini arttırdıkça drone'un aynı hareketi sürdürebilmesi için Circle Rate parametresini de birazcık düşürmemiz gerek. Şimdi de Mission Planner arayüzünden yapacağımız ayarları göstermeye çalışayım. Mission Planner arayüzüne girdikten sonra ilk olarak kartla bağlantıyı sağlıyoruz. Hemen ardından Config Tuning sekmesi altından parametre seçeneklerine giriyoruz. Burada arama bölümüne Circle yazdıktan sonra karşımıza Circle Radius ve Circle Rate parametreleri çıkıyor. Circle Radius şu anda 1200 santim yani 12 metre olarak ayarlı. Circle Rate ise artı 10 olarak ayarlı. Yani saniyede saat yönünde 10 derecelik açıyla dönmesini bekliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir diğer konu Fence Radius, yani şu anda ekranda gördüğünüz 3. seçeneğin Circle moduyla hiçbir alakası yok. Bunu ilerleyen videolarımda anlatacağım. O değere kesinlikle dokunmamamız gerekiyor. Parametrelerle ilgili anlatacaklarım bitti, artık uçuşa geçebiliriz. Sağ altta kumandanın, sol altta da drone'un çektiği görüntüyü izleyeceğiz. Şimdi uçuşa öncelikle Altitude Hold modunda başlıyorum. Drone'u belli bir mesafeye götürdükten sonra Circle moduna alıyorum. Şimdi ilk tur sırasında drone'un çektiği görüntüyü izleyelim. Şimdi de drone'un dışarıdan Circle'da tur atarken nasıl göründüğüne bakalım.
Burada çok kısa bir şekilde pilotajla ilgili birkaç küçük noktaya değinmek istiyorum. İlk olarak Circle modu başladıktan sonra rol ve pitch eksenlerinden göndereceğimiz hiçbir komutu şu anda ekranda gördüğünüz gibi drone uygulamayacaktır. Ancak throttle kanalından göndereceğiniz komutları yine şu anda ekranda gördüğünüz gibi tıpkı altitude hold veya loiter modundaymış gibi multikopterimiz uygulayacaktır. Şimdi hızlıca inişe geçelim. Ardından Circle modun bir diğer kullanım alanını daha gösterip videoyu sonlandıracağım. Uçuşu tamamladıktan sonra Circle modun bir başka kullanım alanını daha göstermek için tekrardan Mission Planner arayüzüne geri dönüyoruz. Buradan ayarlar altından da parametre listesi bölümüne giriyoruz. Arama bölümüne Circle yazdıktan sonra Circle Radius ve Circle Rate parametreleri tekrardan karşımıza çıkıyor. Circle mod aynı zamanda panoramik video çekmek için de kullanılabiliyor. Bunun için Circle Radius parametresini 0 olarak ayarlıyoruz. Bu sayede drone bulunduğu yerde kendi ekseni etrafında dönmeye başlayacak. Aynı zamanda ben sadece göstermek için de Circle Rate parametresini 10 yerine -10 olarak değiştiriyorum. Bu sayede videonun başındaki dönüş ekseninin tam tersi yönde döndüğünü de görebilmiş olacağız. Bunun ardından işlemleri gönder butonuna tıklıyorum. Artık uçuşa tekrardan geçebiliriz. Uçuşu daha önceki videolarda olduğu gibi Altitude Hold modunda başlatıyorum ve drone'u belli bir uzaklığa götürdükten sonra tekrardan Circle modunu alacağım. Şimdi ilk olarak drone'un Circle modunda nasıl bir çekim yaptığını inceliyorum. Şimdi de bu tur sırasında drone'un dışarıdan nasıl göründüğüne bakalım. Bu sırada da ben kısa bir bilgiden bahsetmek istiyorum. Biz Circle Rate parametresini 10 olarak ayarlıyoruz. Bu şu anlama geliyor: 1 saniyede 10 derecelik bir açı tarıyor. Yani toplamda 360 derece dönüş yapacağına göre bir tur dönüşü yaklaşık 36 saniye kadar sürmesi gerekiyor. Böylelikle Circle modla ilgili anlatacaklarımı da bitirmiş oldum. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kırımsız uçuşlar dilerim.